yazın günü kar yağdırmak, kışın günü bulutları dağıtmak ya da belli yerlere fazla yağmur yağdırıp belli yerlerde de deprem tetiklemek mümkün haldedir. Bunlar her ne kadar insan eliyle yapılıyor olsa da her türlü sistem ruhsal planın, kadersel sistemlerin yine izni ve onayıyla yapılır. Kul aracıdır. Yani birinin elinde böyle bir güç var diye korkmak değil, sadece bilip tedbir almak önemlidir. Bak işte rakibimin elinde bu varmış bilmem ne değil. Onların da kendine göre planları, programları olduğu gibi her sistemin içerisinde hayra ve şerre çalışanlar vardır. Yani bugün en şer zannettiğiniz yerin içinde de hayrın temsilcisi olduğu gibi sizin hayır zannettiğiniz, hayır işleri yapan dediğiniz yerlerin içinde de şerrin temsilcisi vardır. Bunu iyi hatırlayın. Diğer taraftan her şey plan ve program dahilinde gider dedik ya. İşte bu iklim süreçleri de gerek bazı yerlerde kutupların eritilmesi, bazı yerde aşırı sıcakların tetiklenmesi, bazı yerde bulutların işte aşırı şekilde yağışlar ya da işte yağacak yerlerden ötelenmesi bugün çeşitli teknolojilerle mümkündür. Bu işin mekanik tarafı. Vaktiyle bunu zaten iyi araştırmış bir sürü kişiler anlatmıştır. Bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Türkiye'de ve dünyada bunlarla ilgili bir sürü de kitaplar mevcuttur. Yani son herhalde 90'lardan bu yana bu konuyla ilgili bir sürü kitap vardır. Ben de çeşitli şekillerde bunlarla ilgili şahitliklerim, bazı bilgi alışverişlerim kendiliğinden hani tesadüfen diyelim olmuştur. Bunlar vardır. Peki öyleyse dünyada şimdi demek ki eğer bir iklim krizi yapılmak isteniyorsa belli yerlerdeki buğday ambarları da yakılabilir, korunması lazımdır. Bunların doğru şekillerde muhafaza edilmesi önemlidir. Geçtiğimiz zamanda gördüğünüz gibi çeşitli yerlerde, ormanlarda birilerinin yaktıkları olduğu gibi bunlar çeşitli şekillerde hani böyle yukarıdan da ateşlemeyle yakıldıklarını bir sürü filmler vesaireler gördük, seyrettik. Ve bunlar doğru. Bunlar yapılır ve yapıldı. Benzer durumlar yapılabildiği gibi çeşitli yerlerde suların buharlaştırılması, ısıtılması, mesela çok yüksek oranda arı ölümleri var. Bunları araştırın. Neden bu kadar yüksek arı ölümleri var? Arılar ne kadar önemli mesela? Bununla ilgili de yine özellikle bazı telekomünikasyon altyapıları, uydu sistemleri, belli ısı ve ışınların gönderilmesi, plazma gönderilmesi ve ışınlamalar yapılarak, yani böyle flashlamalar yapılarak belli bölgelerde belli tetiklemeler ve yüklemeler yapılmaları da belli internet sitelerinden canlı olarak izlenebilmektedir. Bu kadarını söylüyorum. Araştıranlar bunları bulur. Hangi bölgelerde ne zaman ne yüklemeleri yapılıyor? Havaya, oksijene ne yüklemeleri yapılıyor? Bunlar vardır. Şimdi bunlar işin mekanik taraflarıdır. Ama bunları hani bilmek önemli. Şimdi tamam korkusuzlaşacağız, korkudan özgürleşeceğiz de ne olduğunu bilmeden, neyin nasıl olduğunu bilmeden, yüzleşmeden de değil. Peki şu ana kadar anlattıklarımız birçok kişinin çekineceği şeyler gibi görünebilir. Oysa ki dünyanın mevcut düzeninde her zaman, her vakit hayra ve şerre çalışanlar olmuştur ve olacaktır. Önemli olan bizim farkındalığımızın artması, 2 şu prensibi hatırlamamız. Madde 1 insan neden korkuyorsa korktuğunun takibine girer. Çünkü o korktuğu hal ve durum artık onun odaklandığıdır ve o odaklandığını çoğaltır. Öyleyse kültür mühendisleri, yani herhangi bir şekilde dünyada bu tip olaylar ve eylemler yapacak olan kişiler, kuruluşlar ne yapması lazımdır? O korkuyu önce hazırlayıp imajinasyon yaptırması gerekir. Öyleyse siz açlık, kıtlık, yokluk ya da ölümün, savaşın bol bol dedikodusunu yapıyorsanız, bunlarla ilgili diyelim ki sürekli bir şey izliyorsanız, bunların imajinasyonları sizden hayata yansıyarak bunların çoğalması kolaylaştırılır. Bakın ne kadar basit bir sistem. Tamam, hiç bunlarla ilgili bilgi almayalım mı?
bilgi alırken dahi korkunu kenara koyuyorsan al. Korkunu arttırıyorsa seyretme. Yani eğer gerçekten seyrettiğinden bir bilgi alıp faydana kullanabileceksen, kendi hayatını iyileştirmede, dönüştürmede, sana huzur vermesinde, sana iyi gelmesine kullanabileceksen de bunları yapabilirsin. Ama yoksa ne televizyonu, ne YouTube'u, biz dahil her şeyi bırak, kendine, deneyimlerine, gözlemlerine odaklan. Belli şeyler okuyabilirsin ama her türlü dediğim gibi olumsuz sistemden uzak dur. Ola ki bu mekanizmaları anladın ve korkunun ne yaptığını gördün ve şimdi neden korkulacak bir şey olmadığını anlaman önemli. Birincisi, her zaman anlattığımız şöyle bir şey var. Senin bu dünyada bir kader planın var. Sen bir plan ve programla geldin ve neleri öğrenmen gerektiğiyle ilgili ana hat bilgilerine sahipsin. Ama bunun dışında seçimlerinle hangi yoldan gidip gitmeyeceğine, hangi alanın içinde bulunup bulunmayacağının kararlarıyla da sen kendi yolunu ve yönünü seçme özgürlüğüne, hür iradeye sahipsin. Şimdi eğer burada da ilahi irade yasalarını doğru kullanıyorsan, evet, hani bir ara bizden teğet geçti falan diye bazı ekonomik durumlar var. Gerçekten teğet geçmiş o zaman. Ama şimdi bırak teğet geçmeyi, birçok şu andaki gerek ekonomiyle ilgili, parasal sistemlerle ilgili, işte dünyadaki çeşitli olaylarla ilgili birçok olay Türkiye'ye sanki tam merkez ve her şey onun üzerine geliyor gibi. Bunun sebebini de anlatmıştık. 2023'te Türkiye'nin bir doğumu gerçekleşecek. Bunun seçimle, şunla bununla da bir alakası yok. Herhangi bir hükümetin, bir partinin, bir kişinin de değil. Bu coğrafyanın enerjisinin çok yükselerek bambaşka bir yere evrileceğinden bahsetmiştik. Bakın. Şimdi bu sistemler olabilmesi için, evet, hani cennetin yolu cehennemden geçer ya, bazı olaylardan, eylemlerden, zorluklardan geçerek buraya bir doğuma gidiyor olacağız. Buna rağmen o gelen 2023'ün rüzgarı, güzel esintilerini de hissedeceksiniz. Bir taraftan da bu yıllarda halletmeniz gereken, bırakmanız ve bitirmeniz gereken korku ve endişeleri de görmek durumundasınız. Gerçekten sıradan sürü realiteleriyle, birilerinin korku pompalamasıyla güdülen, yönetilen olmak isteyenler için hayat zorlaşacak. Bunun dışında olanı okuyan, okunun ne demek olduğunu bilerek, hayatın matematiğinin içerisinde farkındalıklarını açarak, neyin ne olduğunu, neyin nereden geldiğini, hayrı ve şerri, ama aynı zamanda şer gibi görünenin dahi hayrına olduğunun farkındalığını arttıran için ise artık gerçekten faydaya odak olacak, hayra, güzele odaklanılacak ve şu bilinecek ki hayatın içerisine ne kadar güzellik tohumları ekiliyorsa, serpiliyorsa, ne kadar güzel duygular, düşünceler, ifadeler yollanıyorsa, etrafta bir sürü farklı durumlar yaşanıyor olsa bile, yanı başında savaş oluyor olsa da, yanı başında bir sel, bir yangın oluyor olsa da, senin sınırına geldiğinde selin varsa duvar gelir, bentle kapatılır. Ateşin varsa yağmur yağar, söndürülür. Şimdi bu kadar mekanik bunlar varken bir de bu var. Peki senin korunduğuna, korunacağına olan güvenin kaç birim? İşte o Allah'a olan, Yaradan'a olan güveninin miktarı senin korumanı belirleyecek. Bir insan ne kadar endişe ve korku içindeyse o kadar isyan, kaçış ve güvensizlik içinde olduğu için koruması azalarak daha fazla başına olaylar ve durumlar gelirken, mekanizmayı anlatıyorum, diğer taraftan hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini bilerek, şer gibi görünen durumun bile onun hayrına olduğunu farkındalığında olan kişi ise o anda başına gelen olayı hali kucaklayarak
bir koruma altında, Rahman ve Rahim olanın koruması altında muhafaza edilecek ve bir bakacak ki o her yerden her türlü bolluk bereket yağıyor ve Anadolu'da göreceksiniz birçok alanda bu bolluğu bereketi halk yaşarken bazı alanlarda, bazı şehirlerde de insanlarımızın, dünya insanlığının ne kadar aynı o hani çeşitli pandemilerde korkup ne haller yaşadıkları gibi benzer durumlara düştüklerini göreceksiniz. Siz burada pozisyonunuzu iyi ayarlayabilirsiniz. Kendinizi bu korku, enerji ve frekanslardan özgürleştirebilir ve iyileşebilirsiniz. Bilin ki bir plan ve bir program var. Bir koruma ve güveneceğiniz bir sistem var. Bununla beraber güvendiğiniz kadar korunacak, muhafazada olmak istediğiniz kadar da gerçekten kucaklanacak ve yollarınız açılacak. Şimdi iş kimde? Yani dışarıdan mı korunuyorsun yoksa zaten bunun prensiplerini ilahi irade yasalarıyla sen mi belirliyorsun? Öyleyse sözlerine dikkat et. Bu dönemde yokluğun, kıtlığın, korkularını dillendirme ile ilgili herhangi bir ifade yapıyorsan hemen ağzından çıkanı kulağın duysun, onu bolluğa, berekete çevir. Nerede saçıldığın, zamanın, bedenin, enerjin varsa kendini topla oradan, hemen böyle iyiye, güzele yönel. Kendine fayda vermek için çevrene, etrafına, insana, insanlığa, doğaya, canlıya, hayvana ve bitkiye faydalı ol. Dünya için ne yapabilirim de, ne üretebilirim? Dünyayı, hayatı kendinden ayırmayı bırak. Evet, önümüzde dünya ile ilgili bir sürü olaylar kapıda. Bunların her bir tanesi varlığın tekamülü için hayrına olacak şeyler. Çünkü bir taraftan ülkemiz, bir taraftan da dünya yepyeni bir dünyaya, yepyeni bir doğuma hazırlanıyor. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar, videolar, bir sürü kamplar yapıyoruz. Uyananların durumlarını görüyorum ve gerçekten çok şükrediyorum. Ne kadar da güzel korunarak, ne kadar da mucizelerle taçlandırılarak neler yaşıyorlar. Ve her birimiz emin olun ki dilediğimizde bunlarla buluşabiliriz.